Tecavüz sahnesi çekilecek, herkes gergin. Yönetmen aman bir yerin görünmesin diye uğraşıyor. Ben durdum ve dedim ki makyajım bozulmasın, üstüm başım dağılmasın diye uğraşmayın. Yırtılacaksa yırtılsın her tarafım. Ne yapılması gerekiyorsa tam yapın diyordu. Bu sadece bir film sahnesi değil, bir kadının hayata karşı başkaldırısıydı. Peki Yeşilçam'ın en cesur kadını neden bir anda her şeyi bırakıp kayboldu? Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden birinin kızı olarak doğup neden piyasanın en fakir artisti benim dedi ve bugün neden evinde kendine dair tek bir film kaseti, tek bir gazete küpürü bile bulundurmuyor? Bugün güzeller güzeli Şekerpare'nin hikayesini dinleyeceksiniz. Sizi birden görünce yüreğim, her yanım hiç böyle olmadım. Sıtma gibi geldi. Kara sevdaya mı tutuldun yoksa? Bilmem. Şekerpare 14 Ağustos 1963 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Tam adıyla Yaprak Özdemiroğlu. Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu ve Ayla Hanım'ın kızıdır. Çocukluğu sıradan evlerde değil, notaların, enstrümanların ve Ajda Pekkan gibi isimlerin arasında geçti. Hatta Ajda Hanım ona elini gösterip "Sen doğduğunda bu kadarcıktın" dermiş. İstanbul Devlet Konservatuvarı bale bölümünü bitirmişti. Ama balerinlik onu bir süre sonra sıkmaya başladı. Babası şan tiyatrosunda müzikaller yapmaya başladığında Yaprak henüz 16 yaşındaydı. Babası önce daha erken diyerek onu oynatmadı ama sonra Hisseli Harikalar kumpanyası için izin kopardı. Gündüz konservatuvara gidiyor, gece İzmir Fuarı'nda sahnede dans ediyordu. Bir gün kulise İlyas Salman geldi. Hababam sınıfının son filmi çekilecekti ve ona Gamze rolünü teklif etti. Senin adın ne? Gamze. Gamze? Sen gevezelik etmeye mecbur musun yavru? Köy çocuğuyum dediniz de. Aklında hiç sinema yokken ilk çekim gününün sonunda sinemaya aşık oldu. Çok mu beğendin beni? Ah ah, Beni al o zaman. olur ah. 80'li yıllar Yeşilçam'ın yeni yüzler aradığı bir dönemdi. Ama o sadece güzel bir yüz değil, bir duruş getirdi. Müjde Arın açtığı yoldan gitti ama kendi tarzıyla. Erkek göğsünü gösteriyorsa kadın da gösterebilir diyerek o günün tabularını yıktı geçti. Cinselliğin ve estetik güzelliğin bir sorun olmaması gerektiğini, bunun bir kadın erkek eşitliği meselesi olduğunu savundu. Peki Şekerpare ile zirveyi gören, Şener Şen ve İlyas Salman'la başroller paylaşan o kadın neden bir anda görünmez olmak istedi? Röportajlarında anlattığı üzere yılda 4-5 film çekerken her gün gazetelerde fotoğrafını görmek onu rahatsız etmeye başlamıştı. Bir sekreter gibi işini yapıp evine dönmek istiyordu sadece. Bu noktada bir durup düşünmek lazım. Herkesin şöhret için her şeyi mübah saydığı bir dünyada zirvedeyken ben yokum demek gerçek bir karakter meselesidir. Eğer siz de popülerliğin değil, sanatın ve onurlu bir duruşun peşinden gidenlerin hikayesine değer veriyorsanız, bu yolculukta abone olarak bize eşlik etmeyi unutmayın. İşin aslı, hayatı dışarıdan göründüğü kadar toz pembe değildi. 2000'li yılların başında büyük bir sarsıntı yaşadı. Maddi ve manevi olarak tabiri caizse dibin dibini gördü. Hem kanserle boğuşan babası Atilla Özdemiroğlu'na hem de özel gereksinimli oğlu Hakan'a bakmak zorundaydı. Hakan'ın otizm değil Asperger sendromu olduğunu sonradan öğrendi. Tüm kararlarının merkezine oğlunu koydu. Allah bana 1 verdi, ben Hakan'a 1000 veriyorum diyecek kadar büyük bir vefayla bağlandı ailesine. Babasının vefatından önce hazırlanan saygı albümü için 6 ay boyunca çalıştı, babasının manevi mirasını korumak için her şeyi yaptı. Bugün 60'lı yaşlarında İzmir'de gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Sinema kariyerini sabun köpüğü olarak görenlere ise çok net bir cevabı var. Ben sadece Atıf Yılmaz, Ertem Eğilmez, Bilge Olgaç gibi yönetmenlerle çalıştım demişti. Evinde kendine ait hiçbir anı saklamıyor, televizyonda filmleri yayınlandığında telif alamadığı için hala sinirleniyor. Belki de o Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en sahici kadınıydı. Sahnede her şeyini veren, sahne ışıkları kapandığındaysa sadece kendisi kalmayı seçen o cesur Şekerpare. Sizler de Yaprak Özdemiroğlu ile ilgili bildiklerinizi, duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan paylaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşene kadar esen kalın.